Sayın Gezer, aslında birçok çarpıcı iddia, stratejistin söylediği yorumlar da var ama bu çok ünlü, dünyaca ünlü Simpsonlar çizgi filmine bir bakalım mı? Çünkü oradaki hemen hemen birçok kehanet tutuyor. Başkan koltuğuna bir kadın oturtmuş. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde daha önce hiç kadın bir başkan olmadı. Buradan yola çıkacaksak şimdi bu çizgi filmde bir senaryo var. Hatta Trump'ı benzetmesi yapılan cenazesi kalkıyor. Şimdi Trump'a da suikast işlendikten sonra acaba siyasi sahneden silinecek mi? Çünkü Biden silindi, öyle gözüküyor. Trump'a da acaba yeniden bir suikast mı gerçekleşir ya da o suikastin yansımaları yeni bir kadın başkan adayına mı işaret eder? Nasıl yorumluyorsunuz tüm bunları? Bu Simpsonları kim yapıyorsa hakikaten çok ilginç, yani sadece siyasette değil, birçok konuda aslında çok değişik öngörüleri olabiliyor. Yani Öngörü onu mü diyelim ya yoksa toplumu çok dizayn iyi, mı? işte yani ya toplumu çok iyi, onu diyecektim, yani biliyorlar, ona göre hareket ediyorlar, ya da çok alttan böyle subliminal bir takım topluma mesajlar veriliyor farklı sebeplerden ötürü. Amerika'yı doğru okumak çok zordur. Yani her ne kadar orada yaşasanız da etseniz de orada çok başka mekanizmalar işler, öyle diyeyim ben. Şimdi gelelim Trump'a. Trump silinir mi? Trump'ın seçilmemesi için bir kesim, bazı gruplar ellerinden geleni yapacaklar, bakın. Yani zaten Biden'ın yarıştan çekilmesini zorlamalarının sebebi buydu. Çünkü Trump'ın gelmesini müesses nizam istemiyor. Hele savaşların olduğu, istikrarsızlığın egemen olduğu bir dönemde Trump'ın gelmesini ve Trump'ın o öngörüsüzlüğünü ne dünyanın kaldıracak hali var, ne de Amerikan bakış açısından bunu söylüyorum, ne de Amerika'nın bunu kaldıracak hali var. O yüzden de gelmemesi için işte biliyorsunuz o dava süreçleri başladı, ama yani adam da öyle bir adam ki yani davalar başlıyor ve davalardan her seferinde daha güçlü çıkıyor. Hani en ufak bir olumsuz tesiri yok. İşte mucizevi bir şekilde suikast girişiminden kurtuldu. Tabiatıyla böyle şeyleri desteklememiz, şey yapmamız söz konusu olamaz. Siyasal şiddeti tabiatıyla kınıyoruz, ama bu suikast girişiminden de mucizevi bir şekilde kurtuldu ve bu sefer de Göksu Hanım tanrılaştırılmaya başlandı. Evet. Yani insanlar kulaklarında o şeylerle dolandılar filan. Yani Amerikan toplumu da değişik bir toplumdur. Tanrı'nın bir mucizesiydi. Ondan sonra Tanrı onu korudu filan. Böyle yani başka da bir ona ne diyelim, Anlam bir yüklediler. rol de biçilmeye başlandı, anlam yüklenmeye başlandı, rol biçilmeye başlandı. Ama Kamala Harris, şimdi ben normal şartlar altında Kamala Harris'e çok büyük bir şans vermiyorum. Ama sistem onu pompalar. Bakın, bir günde 50 milyon dolar fon bağış toplayabildi. Bu bir rekordur. Geçmişe dönük baktığımızda bir günde 50 milyon dolar, yani pazar günü biliyorsunuz bütün bu olanlar oldu. Pazartesi sabahı, bizim sabahımızda 50 milyon dolar bağış toplamıştı Kamala Harris. Yani bu tarihi bir şey. Birçok o bağış çıktı. Dedi ki işte ben Biden'a şu kadar vermiştim, Harris'e bu kadar vereceğim. Yani el arttırdılar. Şimdi demek ki bir şekilde birileri Kamala Harris'in arkasında bir güç birliği oluşturarak Trump'ın seçilmemesi için ellerinden geleni yapacak. Yani temennimiz tabii ki bir daha asla siyasal şiddetin olmaması. Ama Trump da dediğim çerçevede çok ayrıştırıcı bir söylemi var. Yani ve J.D. Vance'te de bakın bunu görüyoruz. Evet. Yani siz rakibinizi siyasetiyle, ortaya koyduğu politikalarla eleştireceksiniz. Huyuyla, suyuyla, karakteriyle, cinsiyetiyle, ırkıyla değil. Çünkü Amerika homojen bir ülke değil ki. Şimdi düşünün, J.D. Vance, eşi onun Hintli. Şu anda kendisi o ırkçılığa kendi partisi içerisinde maruz kalıyor. Ben hatta ilk bilmiyordum açıkçası. Gördüğünde eşinin Hintli olduğunu, dedim ki bu adamı rahat bırakmaz Cumhuriyetçi Parti. Muhakkak Cumhuriyetçi Parti'nin aşırıcı kanadı eleştirecektir Hintli ile evli olduğu için. Nitekim eşine yönelik bakın tehditler artmış son dönemde. Kendi partisi içerisinde mi? Sen buna maruz kalıyorsun. Niye başkasına bunu yapıyorsun? Peki. Yani çok zor bir süreç bekliyor aslında Kamala Harris'i. İlk zenci başkan yardımcısı, ilkleri yaşayan bir zenci kadın aslında. Ve seçildiği takdirde de ilk zenci ve kadın
başkan olacak Amerika'da. Yani ben Amerika'daki belirli kesimlerin buna daha henüz hazır olmadığını ve buna hiç sıcak bakmadığını düşünüyorum. Ya bu da tabii çok talihsiz bir durum 21. yüzyılda ama bu da Amerika'nın gerçekleri. Onu da görmemiz lazım. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Gezer katkılarınız için. Önemli bir başlıktı. Amerika Birleşik Devletleri'ni konuştuk. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz.